Kulak çınlaması. Evet. Bu konuda işte kulak burun boğaz uzmanına göründüm, şu doktora gittim, falanca hastaneye gittim ama çare yok diyen insanlar var. İşte işitme testleri yapılıyor, her şeyiniz sağlıklı deniliyor ama kulağımda bitmek bilmeyen bir kulak çınlaması var, şikayeti geliyor. Mental tedavi burada ne söylüyor? Evet. Genç bir insanda neden kulak çınlaması olsun? Neden insan kulağını çınlatar diye bakarsak mental tedavisine, kulağı çınlayan kişilerden soracak olursak çok iç duygu alemlerine yoğun bir tepki veren insanlardı. Hep iç duygularını önde tutan ve bunun sezgi olduğuna inanan insanlardı. Evet. Hep şöyle söylüyorlar: benim sezgilerim var ve bunlar her zaman çıkıyor. Rüyamda ne görsem olacak ve bir yere gideceğimse orada olacak olayları beynim film gibi çekiyor. Senaryo yapıyor ve gidiyorum, orada o şekilde onlar hepsi oluyor. Tamam, çok güzel, insanın sezgileri olabilir. Ama burada onun karıştırdığı etken sezgilerle düşünceyi karıştırmasıdır. Bunun hepsinin sezgi olduğunu düşünüyor ve ona uygun hareket ediyor. Ama aslında hareket ettiği, hayatını yönettiği egosudur. Ve bunu bilmiyor. Bu egonun sesidir aslında o kulağında çınlayan. Ve ne zamansa aldıkları bir tepki yüzünden dışarıyı dinlememeye karar vermişler. Burası çok önemli. Bir daha dışarıdan olan hiç kimsenin tavsiyesine bakmayacağım diye bir karar almış ve hiç kimseyi dinlemiyor artık. Çünkü ne zamansa bir acı tecrübe yaşamış olabilir. Yapılan tavsiyelerden güzel bir hayat tecrübesi olmamış, acı çekmiş ve oradan bir karar almıştır. Artık ben kendi düşüncemle hareket edeceğim ve bunun çok doğru ve kendi sezgimle hareket edeceğini düşünüyor. Aslında egosuyla hareket ediyor. Bunun farkında değil. Biz ona sadece bunu anlatmaya, farkına varmaya yardım ediyoruz. Ve neden eşitmiyor? Bunun bir deneyim yaşamıştır. İnsan 16 Hz ile 20.000 Hz arasında dalgaları duyuyoruz. Yani biz zaten sınırlı duyuyoruz. Görmemiz de öyle. Duymamız da o şekilde. Mental tedavisi kulak çınlamanın şu şekilde: dışarıdan bana değilen tavsiyeleri duyarsam onları yapmak zorunda kalacağım. Burada bir sınırlama yapmış kendine. Evet. Yani baştan duymayayım da artık onları neden yapmadın sorusuna cevap vermeyeyim. Aslında kulak çınlaması insanın oluşturduğu sınırlarının ihlal edilme korkusudur. Bir sınır oluşturmuş, şu kadar duyabilirim, artık kendi kafamla hareket edeceğim. Biz acı bir tecrübe yaşamış olabiliriz. Hayatımız çıkmaza girmiş olabilir. Mental tedavisi şu kulak çınlamasının: dışarıdan değilenlere aç kendini, dinle. Mutlaka sana olan eleştirileri de dinle, yargılamaları da dinle ve bize gelen kişiler gerçekten söylüyorlar: biz hiç kimseyi dinlemiyoruz. Dinlemek de istemiyoruz çünkü yanlış yönetecekler. Ama bunu bir düşünsek, herkes mi yanlıştı? Dışarıdan, çevreden çok güzel fikirler de alabiliriz, destek de alabiliriz. Mental tedavisi kulak çınlamasının şu ki: dışarıdan olan deyimleri, tavsiyeleri dinle ama karar vermek yine senindir. İstediğin gibi karar verebilirsin. Kişi kulağını çınlatarak dışarıdaki sesleri duymak istemiyor. Evet, yani tavsiyelere kendini aç. Aslında. Kendini aç ama bu bir kere de hani mental tedavisini yaptıktan sonra da olacak bir şey değildir. Çünkü sen kaç senedir bu düşünceyle, kuralla yaşıyorsun. Yavaş yavaş olacak ama açtıkça çınlamaların azalacaktır. Çünkü biz büyük bir bilgisayar kimiyiz. Kapat dediğiniz zaman kapanır. Seni görmek istemiyorum derseniz görmezsiniz ama bilinçaltı orada seçim yapmıyor. Kimi, neyi değil, herkesi görmemeye başlar. Aslında kulak çınlaması da kendini duymazlık yaparak kendine bir sağırlık oluşturmanın bir yoludur. Sınırlamalar bozulmasın, onlar ihlal edilmesin diye kulağını çınlayarak dışarıdan gelen sesleri, tavsiyeleri işitmeme, duymama yöntemidir.